Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenini anlama ve insanın evrimini anlama ile ilgili videolara devam ediyoruz. Bu videoda kabaca benim büyük beyin fetişizmi olarak adlandırdığım anlayışı ele alacağım. Çünkü büyük beyin fetişizmi insanın evrimini anlamada şu an için karşımıza çıkan en zorlu engellerden birisi konumunda. Önceki videolara gelen bazı yorumlara sizler de dikkat ettiyseniz eğer, benim yaptığım açıklamalara karşı çıkan, bunu kabul etmeyen ve eleştiren arkadaşların çoğu aslında büyük beyin fetişizminden yola çıkarak bunu yapıyorlar. Çünkü şimdiye kadar okudukları popüler bilim kitaplarında ya da değişik bilimsel yayınlarda, değişik bilim yayınlarında ve değişik çevrelerde bilim insanlarının yaptıkları açıklamalardan yola çıkarak büyük beyin fetişizminin ortaya koyduğu görüşler doğrultusunda insanlar genellikle düşünüyorlar. Böyle düşündükleri için de benim burada yapmaya çalıştığım bazı açıklamalar insanlara pek tutarlı ve mantıklı gelmiyor. Bu nedenle bu videoda büyük beyin fetişizminin ne olduğunu, tarihsel geçmişine kısaca göz atarak esas olarak nelerden oluştuğunu ve insanın evrimini anlamada ne gibi zorluklar karşımıza çıkarttığını ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi insanı anlamak dediğimizde insanlığın tarihsel gelişim sürecine baktığımızda geçmişten bu yana kademeli olarak belli anlayışların geliştiğini görüyoruz. Yani hepinizin bildiği gibi yazının ortaya çıktığı dönemden önceki döneme ilişkin sözlü gelenek esas olarak bildiğiniz gibi yani mitolojiye, efsanelere, dinsel inançlara bağlı açıklamalardı ve bu açıklamalar esas olarak insanın dünyadaki oluşumunu ve gelişimini doğaüstü bir yaratıcıya, bu ister tek bir tanrı olsun ki tek tanrının ortaya çıkması çok sonraki bir dönemde biliyorsunuz. Öncesinde dünyanın değişik köşelerinde insan toplulukları çok farklı biçimlerde bilinmeyen güçlere atfederek olayları açıklamaya çalıştılar. Hatta örneğin bunun klasik örneklerinden birisi eski Mısır papirüslerinde ya da değişik yerlerde bulunan resimler vardır. Bu resimlerden birisinde örneğin Tanrı Ra bir çömlekçi çarkına oturmuştur. Çünkü o dönemde çömlekçilik ve çömlek yapma oldukça önemli ve işe yarar bir zanaat olduğu için çömlek zanaatçılarına büyük saygı duyuluyordu. Tanrı Rabi çömlekçi çarkına oturuyor. Aldığı killeri eliyle biçimlendirerek insan yapıyor. Yani insanları Tanrı Ra kendisi üretiyor. Bu mitolojik açıklamada, bu görselde bu anlatılmaya çalışılıyor. Fakat zamanla felsefenin ortaya çıkması, ağır da olsa bilimsel düşüncenin boy vererek gelişmesiyle birlikte aslında olayları ve insanın gelişimini, insanın varlığını yalnızca mitolojik efsanelere, öykülere ve dini inançlara bağlarak açıklamanın yeterli olmayacağı giderek ortaya çıktı. İnsanın sonuçta hayvanlarla karşılaştırılmasında, hayvanlarla bir takım ortak noktalarının bulunmasından hareketle insanın bir hayvan ama değişik türde bir hayvan, özel bir hayvan. Yani hayvanların gelişmesinin seyrinde zirveye yerleşmiş olan ve en mükemmeli temsil eden bir varlık olarak insan resmedilmeye başlandı. Tabii bu görüş dinsel inanışa da uygundu. Dinsel inanış da bunu bu biçimde kabul ettiği için bir sorun çıkmıyordu. İnsanı hayvanlardan ayırt etmek için ise esas olarak kabaca ruh denilen bir kavrama ihtiyaç duyuldu ve bu ruh sayesinde insanda ruh olduğu, diğer hayvanlarda ruh olmadığı için insandaki üst bilişsel faaliyetlerin, örneğin işte ahlakın, vicdanın,
sanatın, düşüncenin, konuşmanın, birçok böyle diğer hayvanlarda yetkin biçimlerine tanık olmadığımız, insanı onlardan açık bir biçimde ayırt eden özelliklerin esas olarak bu ruhun bir ürünü olduğu, bu ruhun ne olduğu konusu binlerce yıl felsefede tartışıldı. İlk başlarda esas olarak Tanrı'nın çamurdan yarattığı insana bu ruhu üfleyerek can verdiğine inanılıyordu. Bazı kutsal kitaplarda hala bu anlatılır. Yani insan çamurdan kendi cismine benzeterek insanları yaratıyor. Daha sonra da ona nefes, soluk üflüyor. Yani ruh veriyor. Böylece insanın yaşamı gelişmiş oluyor. Bu düşünce de epey uzun bir süre devam ettikten sonra, bununla ilgili değişik tartışmalar olduktan sonra bir dönüm noktası olarak Darwin'i görüyoruz. Darwin'in ortaya çıkmasıyla birlikte insanın diğer hayvanlardan evrimleşerek bugüne geldiği, dolayısıyla kökeni tam olarak bilinmese de bir primat türünün, soyu tükenmiş de olabilir, evrimleşmesiyle insanların ortaya çıktıkları söylendi. Yani Darwin'in evrim teorisi esas olarak bunu söylüyordu. Şimdi Darwin bu yaptığının ne anlama geldiğinin çok farkındaydı. O kadar farkındaydı ki içinde bulunduğu toplumda, yani İngiltere'de yaşıyor olsa bile lafa geldiği zaman örneğin demokrasinin ve konuşma ve düşünce açıklama hürriyetinin en çok olduğu ve beşiği olarak kendilerini anlatan İngiliz toplumunda bile Darwin bu düşüncesini ortaya attığında başına gelecekleri biliyordu. Bildiği için de ulaşmış olduğu sonuçları onlarca yıl açıklamadı. Ta ki Alfred Wallace denilen bir araştırmacının hemen hemen kendisinin bulduğu sonuçlara benzer sonuçları bulduğu bir makale olarak kendisine iletilince artık daha fazla beklemesinin bir anlamı olmadığına karar verdi ve düşüncesini ortaya koydu. Fakat düşüncesini ortaya koyarken türlerin kökeni, yani ilk kitabı yazdığında insana ilişkin pek bir şey söylemedi. Yani söylemekten de çekindi. Aslında bu konuda çevresindeki kendisini destekleyen bazı ünlü bilim insanlarının bu konuda adım atacaklarını düşünüyordu. Yani örneğin işte Alfred Wallace'a bir dönem çok güvenmişti. Onun bu konuda kendisinin türlerin kökeninde yaptığı açıklamaları pekiştirecek açıklamalar yapmasını ummuştu ama beklediği olmadı. Wallace zamanla insanın bilişsel yeteneklerinin, manevi özelliklerinin evrim teorisiyle açıklanamayacağını düşünerek kendisini işte ruhçuluğa falan verdi. Ruhçuluk yönünde yaptı, yani Darwin'i terk etti. O dönemin en büyük bilim insanlarından birisi Charles Lyell diye jeolojinin kurucularından birisiydi. Fakat o da iş insana ve insanın bir takım özelliklerine gelince o da pek ikna olmadığı için Darwin'i o kadar desteklemedi. Darwin'in en büyük destekçilerinden birisi Ernst Haeckel'di. Fakat Ernst Haeckel de anatomist olmasına rağmen diğer konularda yetkin ve donanımlı olmadığı için bu konuda bir çalışma yapamazdı. Çünkü yani buna kapasitesi yetmiyordu. Artı zaten Haeckel de döneminin yaygın inançlarına bağlı olduğu için, örneğin Herbert Spencer'den çok etkilenmişti. Herbert Spencer ise Darwin'in evrim teorisini coşkuyla karşılamış olsa da esas olarak evrimi daha mekanik bir şekilde algıladığı için ve en önemlisi de evrimi ilerlemeci bir anlayışla, yani basitten karmaşaya doğru gelişen bir süreç olarak düşündüğü için insanı bunun en tepesine koymuştu. Ve en tepesine koyduğu için de
insanın kusursuz bir varlık olarak aşağı hayvanlardan kademeli kademeli geliştiğini anlatıyordu ve Spencer'in bu anlayışı zaman içerisinde bazı özellikle de sosyal darwincilik biçiminde gelişen her şeyi fizyolojik yapının belirlediğine ve Darwin'in evrim teorisini basitçe bir yaşam mücadelesine, güçlünün zayıfları ezdiği bir mücadeleye çeviren bazı anlayışlara ve öjenizm gibi ırkların ıslahını savunan bazı yanlış anlayışların temellik etti ve dolayısıyla oradan da bir şey çıkamazdı. Durumun böyle olduğunu görünce mecburen Darwin kendi teorisini insanın evrimine uygulamak üzere İnsanın Türeyişi diye bir kitap yazmak zorunda kaldı ve bu yazdığı kitapta insanın daha gelişmemiş bir primat türünden nasıl evrimleşebileceğine ilişkin görüşlerini ortaya koydu. Şimdi Darwin insanın da diğer hayvanlar gibi daha alt bir türden evrimleşerek geliştiğini ortaya koymuş olmakla birlikte konunun ayrıntılarında bazı hatalar yaptı. Bu da kaçınılmazdı çünkü Darwin örneğin bir türleşmenin nasıl gerçekleştiğini, türleşmeye neden olan evrimsel süreçlerin genetik yapıdan kaynaklanarak nasıl geliştiğini bilmiyordu. Genetikten haberdar değildi. Dolayısıyla içinde yaşadığı dönemin düşüncelerinden oldukça etkilenmişti. O da kendi pangenezis diye bir anlayışı vardı. Bu anlayış esas olarak annede ve babanın kanında bulunan gemula denilen bazı özelliklerin kanda dolaştığını ve bunların üreme hücreleri dediğimiz annenin ve babanın gametlerine yerleştiğini ve burada birleşerek sonuçta türleşmenin olduğunu ve türleşmenin olmasında en önemli süreçlerden birisinin de edinilmiş özelliklerin kalıtımsal hale gelmesi olduğunu düşünüyordu. Çünkü onun yaşadığı dönemde Lamarck'ın ortaya attığı bu düşünce oldukça taraftar toplamış ve gayet insanlara ikna edici geliyordu. Neyse konuyu fazla uzatmayayım. Sonuç olarak Darwin atması gereken adamı atmış olmakla birlikte insan türünün nasıl ortaya çıktığına ilişkin evrimsel mekanizmaları ve sürecin biyolojik açıklamasını yapamadı. Tabii onu yapamadığı için de biz onu bugün suçlamıyoruz. Çünkü elindeki olanaklar ve bilimin o dönemki ulaşmış olduğu seviyede bunu yapması zaten mümkün değildi. Fakat Darwin'in ortaya çıkmasından ve Darwin teorisinin giderek pekişmesinden, genetik biliminin ve daha sonraki sağlanan bilimsel başarıların ve giderek paleoantropolojinin gelişmesiyle birlikte Darwin'in birçok öngörüsünün gerçekten doğru olduğu ortaya çıktı. Nitekim onun tahmin ettiği gibi insanlığın beşiği Afrika'ydı. İnsan ilk olarak Afrika'da evrimleşmişti. İnsanın kendinden önceki başka türlerden evrimleştiğine ilişkin bugün elimizde binlerce, yüz binlerce kanıt var. Yani soyları tükenmiş, değişik primat soyları, insanın ilk ataları olabilecek Australopithecuslar ve diğer insanımsı türler, sayıları 25'i bulan türlere ilişkin çok sayıda elimizde fosil kanıt var. Dolayısıyla insanın ata bir türden evrimleşerek bugünkü durumuna geldiğini biliyoruz. Şimdi Darwin'in ortaya koyduğu teorinin bu biçimde kanıtlanmış olması Darwinci teoriye esas olarak tutucu nedenlerle karşı çıkanlar açısından şöyle bir sıkıntı doğurdu. Yani geçmişte insanı evrimsel bir ilerlemenin nihai aşaması olarak canlılığı taçlandıran bir varlık olarak kutsayan insanlar insanın bu konumdan indirilmesini, insanın herhangi bir basit hayvandan gelişerek bugünkü haline geldiğini kabullenmekte hala zorlanıyorlar. Zorlandıkları için bugün
Ama bunu da açıktan açığa Darwinci evrim teorisine karşı çıkarak yapamadıkları için sığındıkları yeni bir anlayışa ihtiyaçları vardı ve bu anlayışı da çok geçmeden büyük beyin fetişizmi dediğimiz anlayışta buldular. Dolayısıyla bugün Darwinci teoriye ve Darwinci teorinin getirdiği görüşleri benimsemeyen bazı insanlar ya da Darwinci teoriyi tam kavrayamadıkları için insanın bugün nasıl oluştuğunu tam olarak kavrayamayanlar kendilerini büyük beyin fetişizmiyle avutmaya çalışıyorlar. Büyük beyin fetişizmi nedir? Büyük beyin fetişizmi şudur. Esas olarak insanı insan yapanın büyük beyni, büyük ve çok gelişmiş beyni olduğunu, dolayısıyla yani insanın da bulunan bazı özelliklerin, yani sık sık üst bilişsel faaliyetler olarak söylediğim, örneğin konuşmanın, ahlakın, vicdanın, sanatın, yani bu tip üst bilişsel faaliyetlerin esas olarak üst beynin, yani neokorteksin bir ürünü olduğu, dolayısıyla da insanı hayvanlardan ayırt eden temel özelliğin çok gelişmiş beyni olduğunu söyleyen bir anlayış. Şimdi dikkat ederseniz benim buradaki açıklamalarımda ben bu anlayışa karşı çıkıyorum. Yani insanı diğer hayvanlardan farklı kılan temel özelliklerin büyük bir beyin geliştirmiş olması değil, tam tersine insanın benzersiz toplumsallığında ve buna bağlı olarak insanın geliştirdiği benzersiz kültürel yaratımlarda olduğunu söylüyorum. Şimdi peki büyük beyin fetişizmine neden karşı çıkıyorum ve bunu nasıl temellendiriyorum? Şimdi kısaca bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak insan beyninin olağanüstü ve diğer hayvanların beyinlerinden farklı bir beyin olduğu efsanesini yıkmak gerekiyor. Aslında böyle bir şey yok. Yani insan beyni diğer bütün insan organlarının gelişiminde kolayca görebileceğimiz gibi kendi öncellerinden nitel bir farkı yok. Bütün farklılık nitelikte. Yani örneğin ünlü Nobel ödüllü biyologlardan Eric Kandel, Kaliforniya tavşanı denilen bir tür deniz salyangozu üzerine çalışmalar yaptı. Yaklaşık 20 yıl süren bu çalışmaların sonucunda insan beyninde temel faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü, nöronların nasıl çalıştığını, sinapslarla nöronlar arasındaki ilişkilerin neler olduğunu ilişkin çok değerli çalışmalar yaptı. Eric Kandel ve onun gibi sayısız bilim insanının yaptıkları çalışmalar bize şunu gösteriyor. Kaliforniya deniz tavşanı ya da hatta deniz anaları, denizdeki basit hidralar, deniz yıldızları gibi bütün en basit canlıların, yani beyni olan en basit canlıların beyinlerindeki süre giden işlemlerle insan beyninde süre giden işlemlerin temel mekanizmaları aynı. Hiçbir fark yok. Yani dolayısıyla insan beynini diğer hayvanların beyinlerinden ayırt eden bilinmedik olağanüstü hiçbir özellik yok. Şimdi peki bu şaşırtıcı bir sonuç mu? Elbette değil. Çünkü daha önce değişik örneklerle anlattığımız gibi bütün insan faaliyetlerinde aslında benzer durumları görebiliriz. Örneğin diyelim daha önce sık sık adını andığım yarasaların işitme yeteneğinden söz edelim. Şimdi işitme yeteneği en basit canlılardan başlayarak giderek diyelim amfibilerden işte karada yaşayan hayvanlar, sürüngenler, kuşlar, memeliler diye böyle gelişme basamağını düşündüğümüzde işitme becerisi basitten karmaşaya doğru giderek gelişmiştir. Ve gelinen noktada örneğin yarasaların geliştirdiği ekolokasyon dediğimiz, yani ses yankılarıyla yönünü bulma yeteneği olağanüstü bir noktaya evrilmiştir. Şimdi buradaki olağanüstülük nedir?
Evet, yarasaların kulakları gerçekten olağanüstüdür. Yani bizim kulaklarımızla, bizim kulak işitme yetimizle karşılaştırıldığında olağanüstüdür. Ama ya, yarasaların kulaklarının bu duruma gelmesine neden olan seçilim baskısı vardır. Nedir? Yarasalar memelidir, uçuyordur, karanlık mağaralarda yaşıyordur, gözlerini yitirmiştir. Yani daha doğrusu e, ekolokasyon yeteneği geliştiği için avlarını bulmak için gözlere ihtiyacı kalmadığı için gözleri körelmiştir. Demek ki e, yarasaları işitsel olarak bu kadar olağanüstü kılan aslında onun maruz kaldığı seçilim baskısının özel koşullarıdır. Şimdi aynı durumu başka hayvanlarda da görüyoruz. Örneğin bizim koku alma yeteneğimizle köpeğin koku alma yeteneği kıyaslanamaz bile. Yani köpeğin diyelim burnundaki 20 bin koku alma hücresi varken bizimki 1-2 bindir. Ya da bir köpek balığını düşünelim. Köpek balığı 50 kilometre çapında bir deniz alanında küçücük bir kan damlasını bile kokusunu alabilir. Bu kadar duyarlı, hassas bir burnu var. Oysa ki biz bunun kıyısından bile geçemeyiz. Şimdi aynı durum birçok başka organ ve yapı için de söz konusu. Basit bir örnek olarak örneğin boşaltım sisteminden ve ayılardan söz edeyim. Bildiğiniz gibi boz ayıları kışın uyurlar. Yani yaklaşık 6 ay kış uykusuna yatarlar. Ayıların yattıkları yerde yapılan araştırmalar, son araştırmalar bize şunu gösteriyor. Ayılar bu 6 aylık uyku süreci içerisinde çevrelerine ne dışkı bırakırlar ne çiş yaparlar. Yani peki bu nasıl oluyor? 6 ay ayı bir şey yemiyor. Tamam yemiyor ama yemediği zamanda enerjisini vücuduna biriktirdiği yağlardan karşıladığını biliyoruz. Tamam da sonuçta metabolik faaliyetlerini sürdürünce hiç mi çişi gelmiyor ya da kakası gelmiyor? Bunları ne yapıyor? Ama işte ayı da maruz kaldığı seçilim baskısı nedeniyle öylesi bir vücut yapısı ve metabolik düzenekler geliştirmiş ki bunları yapmıyor. Yani vücudunda bütün metabolik faaliyetleri, atıkları çok tasarruflu biçimde yürütüp onları dönüştürecek olağanüstü mekanizmalar geliştirmiş durumda. Dolayısıyla ayıların bu yeteneğine yani şaşmamak ya da hayran olmamak elde değil. Nitekim bugün tıp alemindeki özellikle üroloji uzmanları ayıların metabolik faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve titizlikle inceliyorlar. Çünkü onun sayesinde insanların ürolojiyle ilgili bir takım rahatsızlıklarını çözmenin hesaplarını yapıyorlar. Şimdi buna benzer özellikler sindirim söz konusu olduğunda da vardır. Örneğin diyelim koalalar düşünün. Koalalar okaliptüs ağacının yapraklarını yerler. Oysa ki bu okaliptüs ağacının yaprakları zehirlidir. Ama o zehirler koalalara bir şey yapmıyor. Demek ki koalaların vücutları, metabolizmaları bu zehirleri ile başa çıkabilecek özellikler geliştirmiş durumdadır. Yani şimdi bütün bu örneklerle şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani insan beyninin diğer hayvan beyinlerinden karmaşık, olağanüstü, onu benzersiz kılan herhangi bir özelliği yok. Yani bugün örneğin bir şempanze beyniyle insan beyni karşılaştırıldığında bu ikisi arasında yani o beyindeki kıvrımlardan, yarıklardan ve düzlüklerden ve diğer bütün bölümlerden hemen hemen aynı. Hiçbir fark yok. Bütün fark örgütlenmede bir takım beyin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ayrıntılarda şey yapılıyor. Demek ki yani büyük beyin fetişizminin dayandığı bir temel, bu anlamda bir organik bir temel yok. Geçmişte zekayla
ilgili çalışmalarda hayvan zekaları ile insan zekası karşılaştırıldığında insanın diğer türlerden çok daha zeki olduğu genelde kabul ediliyor. Peki bu neye dayanıyor? Bunu da beynin değişik yapısına bağlamaya çalışıldı. Bununla ilgili değişik çalışmalar yapıldı. Örneğin beyinlerin büyüklüğüne bakıldı. Bu açıdan bakıldığında evet insanların beyni birçok türün beyninden büyüktü. Ama sadece beyin büyüklüğü insan zekasını açıklamaya yetmedi. Çünkü insan beyninden çok daha büyük beyni olan hayvanlar var. Örneğin fillerin beyni bizden çok daha büyük. Ya da bazı balina türleri vardır örneğin. Bunların beyinleri 9 kiloyu bulur. Bizim beynimiz ise bildiğiniz gibi 1350 gram. Yani demek ki tek başına beyin büyüklüğü önemli değil. Şimdi tek başına beyin büyüklüğü önemli olmayınca bazı bilim insanları beyin vücut oranına bakmak gerektiğini, ki buna örneğin ensefalizasyon katsayısı da deniyor. Yani bir canlının beyninin mutlak büyüklüğü değil de vücuduna oranla büyüklüğü önemlidir demeye başladılar. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Bununla ilgili çalışmalar yapıldığında da aslında değişik sonuçlar bulundu. Örneğin diyelim bu açıdan bakıldığında farenin beyni vücuduna oranla oldukça büyük, hem de çok büyük. O kadar büyük ki yani farenin beyin katsayısı, yani vücut beyin oranı filden daha büyük. Ama oysa ki biz biliyoruz filler aslında, tamam fareler de zekidir ama filler de en az fare kadar, hatta ondan daha zeki hayvanlardır. Demek ki yani beyin vücut oranı, yani ensefalizasyon katsayısı da aslında beynin yapısının bize tam olarak vermiyor. Dolayısıyla zekayı buraya da bağlamak mümkün olmuyor. Buradan hareketle bilim insanları başka özelliklere bakmaya çalıştılar. Örneğin işte nöronların sayısına, sinapsların sayısına, beyinde bulunan sinir yolaklarının, sinir liflerinin durumuna değişik şeylerle karşılaştırdıklarında hiçbir veri bakımından böyle türleri ard arda sıralayacak belli bir örüntü tespit edilemedi. Bunun olması da mümkün değil. Çünkü biraz önce değişik organlardan söz ederken söylediğim gibi beyinler konusu da her canlı türü farklı seçilim baskılarına maruz kaldığı için farklı özellikler nedeniyle farklı yönleri gelişmiştir. Yani biraz önce sözünü ettiğim koalayı düşünün. Koala örneğin okaliptüs ağacında yaşar. Yani bu okaliptüs ağaçlarının bulunduğu ormanların dışında yaşama şansı yok. Bu hayvanlar son derece sınırlı kaynakları olan işte okaliptüs yapraklarıyla beslendikleri için son derece asosyal, yani yalnız yaşayan hayvanlardır. Günlerinin yaklaşık 20 saatini uyuyarak geçirirler. Şimdi bu kadar dar bir faaliyet alanı olan, bu kadar sınırlı yiyecekle yetinmek zorunda olan bir okaliptüsünün beynini fare beyniyle karşılaştıralım. Karşılaştırdığımızda arada büyük farkların olduğunu göreceğiz. Çünkü okaliptüsün büyük bir beyin ve gelişmiş bir beyin geliştirmek için bir seçilim baskısına uğramadığı için onun beyninin kapasitesi, yapabildikleri son derece sınırlı olacaktır ve burada da şaşılacak bir durum yok. Dolayısıyla yani değişik hayvan türleri arasında beyinler açısından böylesi bir karşılaştırma yaparak bir sonuca varmak mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla insanın benzersizliğini onun beyninin olağanüstülüğüne, gelişmişliğine ya da diğer beyinlerden farklılığına dayandırmak bu açıdan mümkün değil. Yani anatomik, fizyolojik özellikler bakımından insan beyninin böylesi bir olağanüstülüğü, ayrıcalığı, gelişmişliği falan yok. Diğer hayvanların beyinleri gibi o da evrimsel süreçte gelişmiş bir beyin. Demek ki burada önemli olan insan beyninin maruz kaldığı seçilim baskıları
ve insanın bugün diğer hayvanlarda görmediğimiz üst bilişsel faaliyetleri neden ve nasıl geliştirmek zorunda olduğunu kavramamız gerekiyor. Bizim burada esas araştırmamız gereken nokta bu. Konuyu bu yönüyle araştırmaya başladığımız zaman benim daha önceki videolarda anlatmaya çalıştığım ve sonraki videolarda giderek farklı yönlerini ele alacağım insanın toplumsallığı ve toplumsallığa bağlı olarak geliştirdiği kültürel olanaklara bakmamız gerekecek. Yani insan neden bu kadar yoğun bir toplumsallık geliştirmek zorunda kaldı? Bu toplumsallığı geliştirmek zorunda kalması insanı hangi bakımlardan beyninin bu kadar büyümesine yol açtı? Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili olarak da elimizde çok sayıda veri var. İnsanın sosyalleşmesiyle yani toplumsallığın gelişmesiyle birlikte insanın faaliyet yelpazesi son derece gelişti. Nasıl gelişti örneğin? Bir kere insan iki ayak üzerine kalktı. Bildiğiniz gibi iki ayak üzerine kalkmak aslında hiç de öyle basitçe anlatılabilecek bir olay değil. Yani dört ayak üzerinde yürüyen bir hayvanın iki ayak üzerine kalkmış olması onun vücudunda olağanüstü birçok dönüşüme gerektiriyor. Yani vücuttaki organların yerleşmeleri, kasların durumu, hareket yetenekleri, örneğin ön üyelerin yani ellerin, kolların serbest kalması, vücudun bütün yükünü ayağın taşıyabilmesi, ayak baş parmağının giderek ilerlemesi, tabanın gelişmesi, tabanda nasırların oluşması, bütün bunlara baktığımızda o kadar ayrıntıda, o kadar kapsamlı değişiklikler var ki bunlar insan beyninin giderek daha karmaşıklaşması ve farklı görevleri yerine getirebilecek biçimde özelleşmesi için çok büyük seçilim baskılarına neden oldu. Şimdi basit bir örnek vereyim. Daha önceki videolarda örneğin yeni doğan reflekslerinden söz etmiştim hatırlarsanız. Yeni doğanlarda örneğin kavrama refleksi, ayakla tutma refleksi, denge sağlama refleksi, işte bunların adlarını da vermiştim. Moro refleksi, Babinski refleksi, Palmar refleksi, bir sürü böyle refleksten söz etmiştim. Şimdi aslında bu reflekslerin her birisi insanda bir kısmı yok oldu. Bu reflekslerin yok olmasının anlamı nedir? Şimdi bunu basit bir örnekle size anlatmaya çalışayım. Örneğin bir bebeğin ya da herhangi ağaçta yaşayan bir primatın kavrama refleksi olağanüstüdür. Yani ağaçtan ağaca, daldan dala atlarken çok sıkı biçimde dalları kavrar. Şöyle, böyle kavrar. Ayaklarıyla da tutunur, ayaklarıyla da dalları kavrar. Peki, fakat maymunların örneğin primatların, şempanzelerin, gorillerin, bütün maymunların ellerine dikkat edin. Onların ellerindeki parmaklar bizim gibi değildir. Esas olarak bize benzer fakat onların baş parmakları şöyle ellerine yakındır ve kavramaya uygundur. Yani böyle değildir. Örneğin bizim şu hareketi yaptığımıza dikkat edin. Şu hareketi primatların hiçbirisi yapamaz. Çünkü onların baş parmakları bunu yapabilecek şekilde şöyle ayrık değildir. Şimdi peki bunun önemi nedir? Bunun önemi şudur. Şimdi örneğin şu hareketi yapmak için benim elimde kaslar, sinirler neredeyse yaklaşık 200'e yakın kas ve sinir faaliyeti olmak zorunda şu hareket için. Oysa ki bir maymunun şöyle bir dalı yakalaması bunun için kullandığı kas ve sinir sayısı yaklaşık 10'dur, 10 tanedir. Yani bilim insanları örneğin eli şu şekilde yumruk yapma ya da bir şeyi yakalama için kullanılan kasların sayısıyla şu hareketi yapmadaki kullanılan kasların sayısı neredeyse bu 20 kat daha fazladır. Şimdi bu ne oluyor? Çok basit bir örnek. Şimdi bunu örneğin ayak baş parmağı, ayağın
dengede durma, iki ayak üzerinde yürüme açısından da düşünün. Yani bu şekilde insan ayağa kalktıktan sonra ağaçların üzerinde yaşamaya uyarlanmış bir biçimde gelişmiş bazı özelliklerini terk ederken, ki bunların çoğu refleksler biçimindeydi. Bu refleksler artık insanlarda yok. Bu reflekslerden kurtuldu. Fakat insanlar iki ayak üzerine yürüyerek ellerini kullanmaya başladıktan sonra bu sefer çok farklı biçimde refleksler geliştirdi. O kadar farklı biçimde gelişti ki yani insanın beyni de buna bağlı olarak değişmek zorunda kaldı. Şimdi bunun bu kadar önemli olup olmadığını anlamak için daha önceki videolarda sözünü etmiş olduğum motor motor korteks dediğimiz, yani beynimizde bizim otomatik hareketlerimizi yöneten beyin kısmını göz önüne buluşalım. Bununla ilgili olarak duyusal homunculus diye bir kavramdan söz etmiştim. Homunculus bildiğiniz gibi Latince küçük insan demek. Bu geçmişte canlıların evriminde ya da insanın evriminde Aristo ya da bazı filozoflar insanın küçük minyatür örneğinin kanda dolaştığını ve dolayısıyla kanda dolaşan bu küçük homunculusun daha sonra annenin yumurtalığına yerleştiğini ve orada beslenerek insanı oluşturmaya başladığını söylüyor. Fakat günümüzde homunculus bu anlamda kullanılmıyor. Homunculus esas olarak insan beynindeki duyusal homunculus ve motor homunculus diye iki tane bir çizim var. Bu çizimlerin anlamı şu: yani insan beynindeki değişik nöronların değişik vücut bölgeleri tarafından hangi oranlarda ve nasıl kullanıldığına ilişkin bir şeydir. Dolayısıyla duyusal homunculus yazıp internette görsellere girdiğinizde karşınıza bu homunculus çıkacaktır. Ve bu homunculus resmi çıktığı zaman yani vücudun kullandığı organların nöron sayılarına bakıldığında garip bir şey göreceksiniz. Örneğin dudakları kocaman, eli vücudundan çok daha büyük, ayak bölgesi de çok kocaman, cinsel o bölgesi çok gelişmiş bir çizim karşınıza çıkacak. Peki bunun anlamı nedir? Aslında bunun anlamı şudur: yani insan beyninin yeni ayağa kalktıktan sonra toplumsallaşma ve yeni görevlerin üstlenilmesiyle birlikte insan beynindeki özelleşme ve belli görevlerin incelmesi öylesine bir ileri düzeye gelmiştir ki yani insan beynindeki nöronların çok önemli bir kısmı el faaliyetleriyle, elle yaptığımız çalışmalarla ilgili gelişmeleri yönetmeye ayrılmıştır. Çok daha önemli bir kısmı dudaklarla, yani ağızla, konuşmayla ilgili bölümlere ayrılmıştır. Yüklüce bir kısmı ayaklarla ve bir kısmı da cinsellikle ilgili bölümlere ayrılmıştır. Peki bütün bunların anlamı ne oluyor? Demek ki insanın beyninin olağanüstü gelişmesi, olağanüstü özelleşmesi ve belli alanlarda uzmanlaşması insan toplumsallığına birebir bağlı. Kuşkusuz bunun ayrıntılarını, bunun nasıl gerçekleştiğini, buna neden olan mekanizmaların neler olduğunu ileriki videolarda ayrıntılı biçimde tartışacağız. Burada şimdilik şunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki insanı insan yapan, insanı esas olarak diğer canlılardan ayırt eden temel özellik insan beyninin olağanüstü yapısı ya da olağanüstü gelişmiş olması değildir. Tam tersine insan beyninin olağanüstü bir biçimde özelleşmesi ve gelişmesini sağlayan seçilim baskısının nereden kaynaklandığına bakmamız gerekiyor. Eğer bu seçilim baskısının nereden kaynaklandığına yönelik
tespitimizde doğru yere bakmazsak varacağımız yer büyük beyin fetişizmidir. Şimdi büyük beyin fetişizmine kapıldığımızda da karşımıza çıkan zorlukları açıklayamayacağızdır. Nitekim bugün samimiyetle evrim teorisine inanan, gelişmeleri evrim teorisiyle açıklamaya çalışan ama aradaki bağlantıları tam kuramayan bazı insanlar şunu diyorlar. Daha önce de söylemiştim. Evet, evrimsel olarak aşağı bir türden geldik. Fakat bugün geldiğimiz noktada üst bilişsel faaliyetler açısından baktığımızda konuşma, bilim, teknoloji, vicdan, ahlak, bütün bu yetenekler açısından bakıldığında hayvanlarla insanlar arasında aşılmaz bir uçurum var. Bize en yakın olan maymunlarla bile üst bilişsel faaliyetler açısından karşılaştırıldığında küçücük 2 yaşında, 3 yaşında bir çocuk en yetişkin maymunun yapamayacağı olağanüstü işleri yapabiliyor. Peki bu kadar büyük bir fark nereden oluşuyor? Nasıl olabiliyor? Demek ki bizim beynimizde bir şeyler var, bir farklılık var. Yani bu farklılık genetik temelli olabilir, olmayabilir ya da nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Sonuçta bizi hayvanlardan ayıran bir şey var. O şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Noktasına geliniyor ve dolayısıyla bu noktaya geldikten sonra da aslında konuları açıklamak giderek zorlaşıyor. Kısacası büyük beyin fetişizminin insanın evrimini anlamada bizi bir çıkmaz sokağa sokmasının nedeni bu. Oysa ki bu çıkmaz sokağa girmeden büyük beynin ve büyük beyne bağlı özelleşmiş bugün için bize benzersiz gibi gözüken insan özelliklerinin ne olanaklı kılan üst bilişsel beyinsel faaliyetlerin temellerinin hangi seçilim baskılarının sonucunda oluştuğunu ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki ilerideki videolarda bu seçilim baskılarının neler olduğunu, nasıl iş başında olduklarını, insan beynindeki bu olağanüstü özelleşmenin hangi koşullarda ve nelere dayalı olarak gerçekleştiğini açıklamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.